Bakın ekranın tam ortası, görüyorsunuz değil mi? Bak kurbağa, yeşil kurbağa orada. Bak yılan, of. Gördünüz mü? Şimdi çok daha iyi gördünüz, bakın. Götürüyor. Bakın duyuyorsunuz kurbağayı. Görüyorsunuz zaten. Yılan tam arkadan yakalamış. Bak, yavaş yavaş çekiyor, götürüyor. Kovanın arkasına doğru. Yılanın kafasını görüyorsunuz. Beni gördüğü halde yılan bırakmıyor. Gövdesini görüyorsunuz. Bakın, size özel ilginç bir video çekiyorum. Her sene yazın bu sesi benim kulaklarım duyar. Her sene yazın. Ne sesi? Yaklaşalım, sesi siz de duyun. Şu fıskiyenin suyunu keseyim. Sesi duyuyor musunuz? Bakın 30-40 metre ötede bilgisayarımı açmış çalışıyordum. Sesi duyunca hemen koştum geldim. Şu an daha bakmadım ne olduğuna ama ne olduğunu çok iyi biliyorum. Her yaz bu sesi yaşıyorum. Kesin o yeşilliklerin arasında bir kurbağayı şu an bir yılan yakaladı ve onu yemeye çalışıyor. %99,9. Ne diyorsunuz? Bakın oradaki frambuazın orada minik bir kıpırdanma var. Şöyle dikkatle bakın. Şu an ekranın tam ortasına doğru bakın. Yeşil bir hortum var ya, yeşil hortumun hemen bittiği yerdeki yeşil yaprak. Tam orada. Orada, evet, gördünüz değil mi? Kıpırdanmayı tam orada. Kesin yılan kurbağayı, kurbağa sesi bu çünkü. Evet, şöyle biraz daha yaklaşalım. Şu an ben görmeye başladım, evet, aynen öyle. Yakalamış. Siz de görebiliyor musunuz? Bakın görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben çocukluğumdan beri, babam da köy öğretmeniydi. Köye gittiğimiz zaman öğretmenin oğlu gelmiş deyip köydeki çocuklar beni alırdı, öğle arasında dereye götürürlerdi. Balık yakalardık. Balık yakalarken böyle ellerimizi derede, su çok derin değildi, bazı yerlerde kuyu olurdu, derin olurdu. Ellerimizi derenin içinde kayaların diplerine, oyuklarına sokardık. Ellerimize böyle yumuşak yumuşak bir şeyler gelirdi. Gelince biz de bakın ekranın tam ortası, görüyorsunuz değil mi? Bak kurbağa, yeşil kurbağa orada. Bak yılan, of. Gördünüz mü? Şimdi çok daha iyi gördünüz, bakın. Götürüyor. Bakın duyuyorsunuz kurbağayı. Görüyorsunuz zaten. Yılan tam arkadan yakalamış. Bak, yavaş yavaş çekiyor, götürüyor. Kovanın arkasına doğru. Yılanın kafasını görüyorsunuz. Beni gördüğü halde yılan bırakmıyor. Gövdesini görüyorsunuz. Elimizi böyle kayaların içine sokardık. Suyun içinde yumuşak bir şeyler gelirdi elimize. Tabi onları hemen kavrardık, sıkardık. Elimizle çıkarırdık. Büyük bir ihtimalle balık olurdu o, dere balıkları. Bazen avucumuza gelen o şey
Bak nasıl götürüyor. Nasıl götürüyor kurbağayı. Bazen o yumuşak şey, gövdesini görüyor musunuz yılanın? Yılanın gövdesini. Bazen o yumuşak şey balık değil, bir yılan olurdu. Yılanı da tutup çekip çıkarırdık. Hiç korkmazdık. Hiç. Ya şimdi babamın talebeleri korkmuyorlar. Onlar korkmayınca otomatikman ben de korkmuyorum. Bakın, korku sonradan öğrenilen bir şeydir. Ben mesela yılandan hiç korkmam. Hiç korkmam. Yani çok rahat bir yılanı gördüğüm zaman üstüne gidip, tabii ki elimde bir çomakla, şunla bunla, yılanı kafasının kenarından bastırıp elimle tutabilirim. O yüzden fare görsem 2 metre geriye hoplarım. Neden? Çünkü çocukluğumda fareyi evde annem görünce masanın tepesine çıkardı. Ne oldu? Ben de fareden korkulması gerektiğini öğrenmiş oldum. Korkulması gerektiğini öğrenmiş oldum. Ama yılanı gören çocukların üzerine atlayıp yakaladığını görünce yılandan korkulmaması gerektiğini öğrenmiş oldum. Bakın, tam ekranın ortasına bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yılanın gövdesi burada. Şu an ekranın tam ortasına bakın. Kafası burada. Kurbağa hala ağzında. Yani ben babamın öğrencilerinden, işte Manisa'nın Demirci ilçesinin Akdere köyü. Varsa Akdere köyünden izleyenler, yaşlıların ellerinden, gençlerin alınlarından öperim. Onların sayesinde bugün yılandan hiç korkmayan bir insanım. Soranlar olacak, müdahale etmeyecek misin diye. Maalesef etmeyeceğim. Burada çok fazla kurbağa var. Yani o kadar çok fazla kurbağa var ki. Gece sabahlara bırak. Ben çok severim kurbağa sesini. Çok rahatsız olmam ama nihayetinde rahatsız olanlar da olabiliyor. Bunlar, burada minik bir süs havuzumuz olduğu için içinde bu koilerin yüzdüğü, hatta son dönemde biliyorsunuz meşhur bir su kaplumbağamız var. Balyoz Hatun. Su olunca tabi oraya bir sürü kurbağa geliyor. Kurbağa gelince Temmuz sıcaklarında illa yılanımız da oluyor. Her sene ben bu kutsal sesi duyarım burada bir. O da yılanın rızkı. Çok fazla kurbağa olduğu için bu kez müdahale etmeyeceğim. Şimdi bazıları diyecek, ya ne yapıyorsunuz? Yılan bu. Olur mu? Bu yılanı ben çok yakından tanıyorum. Dedim ya, çocukluğumuzdan beri derelerde tuttuğumuz yılan Matrix tesella diye geçiyor, Latince adı. Kahverengimsi, yeşile yakın bir yılandır. Kafasının kenarlarında kırmızılıklar vardır. Ağzında zehir dişi yoktur. Yani böyle sizi ısıracağı, zehrini zerk edeceği bir dişi yok. Onun için rahat olabilirsiniz. Matrix tesella. Biraz daha yaklaşalım mı? Yılanı rahatsız etmek istemiyorum dermişim. Bakalım beni görünce kurbağayı bırakacak mı? Bakın, görüyorsunuz değil mi başını, yılanı? Bazı yılan bırakır, avını gider. Bazısı gitmez. Bu yaklaşık 1 metre boyunda, yani küçük boyutlu bir yılan. Bakayım. Yok, kurbağayı baya yutmuş. Baya. Kurbağanın ondan çok sesi çıkmıyor artık. Oo, yutmuş. Bakın, gördünüz mü yılanı? Sadece ayakları kalmış kurbağanın. Bakın, az önce
Kurbağanın %80'i dışarıdaydı. O koca kurbağa yutmuş. Bakın sadece yılanın ağzında ayakları kaldı kurbağanın. Bayağı gördüğünüz gibi Afrika belgeselleri gibi belgesel çekiyoruz. Evimizin bahçesinde. Bak son kısmını yutuyor artık şu an. Son kısmı kaldı. Gördünüz mü kafasının kenarındaki kırmızılıkları? Matrix tezella. Çok güzel bir su yılanıdır. Küçükken bunun miniklerinden besledim desem ne dersiniz? Bakın şu an kurbağa boynuna doğru indi. Vücudunda. Orada saklanacağı bir delik arıyor. Evladım, oralara ben beton döktüm fare mare girmesin diye. Hiç boşuna uğraşma. Orada saklanabileceğin bir delik yok. Sadece minicik bir oyuk var. Giremezsin. Beton döktüm oralara. Bakın gördünüz mü? Kafası artık serbest kaldı. Kurbağayı direkt vücudunun içine aldı. Oraya saklandı. Oradaki o minik deliğe saklandı. Vallahi bahçede bir oyuk oldu mu ya fare giriyor ya yılan giriyor. Fare gireceğine yılan girsin. Hiç problem değil. Evet, gördüğünüz gibi bir belgesel programımızın daha sonuna geldik. Türkiye'de bir evin bahçesinde Temmuz sıcaklarında bir yılan karnını yemyeşil, el büyüklüğünde bir kurbağa ile nasıl doyurdu, nasıl yuttu hep beraber görmüş olduk.